geldiniz. Bugün sizlerle A1 ünitesinin son konusunu işleyeceğiz. Bu konuda soru eki olan mı, mi, mu, mü ekleri arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce sizlerle sesli ve sessiz harfleri öğrenmiştik ve eklerin sesli sessiz harf durumuna göre nasıl geleceğini söylemiştik. Bugün bu konuda kısa bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar birine soru yönelteceğimiz zaman genellikle mı, mi, mu, mü eklerini kullanırız. Bu eklerde cümleye şu şekilde gelir. Biliyorsunuz 8 tane sesli harfimiz var. Ünlü harfleri diyoruz. A, I harfleri kelimenin son hecesinde, tabii ki bunu hemen yazmalıyım. Kelimenin son hecesinde A, I harfi var ise mı eki, E, I harfi var ise mi eki, O, U harfi var ise mu eki ve Ö, Ü harfi var ise mü eki getirilir. Nasıl yaparız? Hemen buna bir örnek yazalım. Mesela kitap yazarken kitaptaki son hece A sesiyle bittiyse ben buna soru sorarken şöyle sorarım. Bu kitap mı? Çünkü ne dedim? Son hecesinde A, I varsa kitap mı şeklinde gelir veya bu kapı, yine I var, mı şeklinde yöneltebiliriz. Aynı şekilde E, I, O, U, Ö, Ü'lerde de sizlere birazdan örnekler göstereceğim arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde de kısa bir sıfat çalışması yapacağız. A1 ünitesinde bilmemiz gereken tüm sıfatları öğreneceğiz ve sorularımızı buna göre yönelteceğiz. Karşımıza gelebilir. Son heceye dikkat ederiz. I'ya bakalım. Bu kapı mı sorusu karşımıza gelebilir. Son heceye bakıyoruz. I var. Peki hemen diğerlerine bakalım. E ve I eklerimiz var arkadaşlar. Bu pencere mi? Evet, hemen bakıyoruz. 3 heceden oluşuyor ve son hecemizde E sesi var. Mi'yi getiriyorum. Şöyle yapalım. Bu erik mi? Son hecemizde İ sesi var. Bu yüzden mi'yi getiriyorum. Evet, O, U'ya bakıyoruz hemen. Bu fayton mu? Fayton, at arabaları, atların sürdüğü arabalar. Bu fayton mu? O geldi ve mu geldi. U'ya bakalım. Evet, bu koltuk mu? Şeklinde. Son olarak Ö, Ü'ye de bakalım. Bu otobüs mü? Bu şekilde Ü gelirse Ü geliyor ve Ö'de de bu göz mü diyelim. Bu göz mü? Evet, Ö var, Ü var. Eklerimizden hangisini kullanacağımızı bu şekilde kelimelerin içindeki son sesli harfe bakarak seçebiliriz. Evet arkadaşlar, hemen örneklerimizle devam edelim. Şimdi birkaç tane soru var tahtamızda ve biz bu soruları iki şekilde cevaplayabiliriz. Bu kalem mi diye sorduğu zaman evet bu kalem diyebilirim veya bu kalem mi diye sorduğu zaman hayır bu kalem değil diyebilirim. Birinde pozitif bir cevap, yani olumlu bir cevap veriyorum. Diğerinde negatif, olumsuz bir cevap veriyorum. Peki hemen başlayalım. Ben size gösteriyorum. Bu kalem mi? O zaman cevabımız ne olacak? Evet, bu kalem. Peki ne gösterelim yine? Bu silgi mi? Peki cevabımız ne olacak? Hayır, bu silgi değil.
isterler sizden. O yüzden şöyle devam ettirebiliriz cümleyi. Hayır, bu silgi değil, bu kalem. Şu şekilde. Peki, devam edelim. Peki arkadaşlar, bu tahta mı? Hayır, bu tahta değil. Bu tahta değil. Peki bu ne? Bu kitap. Peki bu kitap mı? Evet, bu kitap. Bu toka mı? Toka. Saçımıza takıyoruz. Cevap verelim. Hayır. Bu toka değil. Bu tahta. Hatta isterseniz yazı tahtası diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sorularımızın cevapları nasıl olacağını gördük. Şimdi diğer örneklerimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi örneklerimizle devam ediyoruz. Hemen okuyalım. Bu öğrenci mi? Nasıl cevap verebilirim? İki şekilde, olumlu ve olumsuz. Olumlu cevabımız evet, bu öğrenci olacak. Peki olumsuz cevabımız nasıl olacak? Hayır, bu öğrenci değil. Peki bu sınıf mı? İki cevap yine. Evet, bu sınıf ve hayır, bu sınıf değil şeklinde cevaplar vereceğiz. İstanbul kalabalık mı? Çok fazla insan var mı yani? Evet, İstanbul kalabalık. Hatta çok kalabalık. Peki bir de olumsuzunu verelim. Hayır, İstanbul kalabalık değil. Sığmadı. Peki. Şimdi soru yapalım arkadaşlar ve cevabını verelim. Hava sıcak mı? Neden? Çünkü kelimemin son hecesinde A var. A-ı olduğunda ben mı diyordum. Evet, hava sıcak. Hayır, hava sıcak değil. Hava soğuk şeklinde devam edebiliriz. Evet, bunlar yüzük mü? Neden? Çünkü kelimemin son hecesinde ü sesi var. Ö ve ü geldiğinde mü yazıyorum. Evet, bunlar yüzük. Hayır, bunlar yüzük değil. Peki, o postacı mı? Evet, o postacı veya hayır, o postacı değil. Ev temiz, i var sonunda. İ geldiği zaman ne yazıyorum? Mi yazıyorum. Ev temiz mi? Evet, ev temiz. Yanlış, ev temiz veya hayır, ev temiz değil. Peki son örneğimizi de yapalım. Yemek hazır mı? Evet, yemek hazır veya yemek hazır değil şeklinde cevaplar verebiliriz. Arkadaşlar çok kolay ve kısa bir konu. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız olursa mutlaka bana yorum olarak sorularınızı gönderin. Videomu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım da gelecek şuradan bir yerden. Onları da takip edin. Oradan da sorular yöneltebilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.